Ama bir şeye hiç detaylı girmedik. Mumyalama. Mumyalamayı nasıl yapıyorlardı? Bakın Mısır'da evler nasılmış. Burası oturma odası. Why is he choose this place? Because there is no rain. O kadar şey yedik, 15 dolar bile vermedik. Kişi başı 6 dolara falan geliyor. O kadar güzeldi ki hayatımda gördüğüm en iyi antik mezarlardan bir tanesi diyebilirim. Ve o dönemde bütün ölen herkes mumyalanıyormuş, biliyor musunuz? Şu fasulye şu an var ya, Afrika'da yiyebileceği en iyi fasulye. İnsan buraya geldiğinde sadece bir mezar değil, buradaki bir medeniyetin de hikayesini öğrenmek istiyor. Beklentim çok yüksek, tavanı harika diyor. Hadi bakalım nasılmış. İçerisi de böyle görünüyormuş. Hadi. Kesinlikle Türkiye'den bazı şeylerde 40-50 daha uygun arkadaşlar. Yani para bitmiyor burada harca. Düşünseniz ya, 5000 yıl önce yılın 365 günü olduğunu nereden biliyorlar? Antik Mısır'daki ilk kadın hükümdarın yaptırdığı tapınak. Dünyanın neresinde 2 kahve bir suya sadece 4 dolara verdim. $4. Only. Dünyanın en ucuz ülkesine hoş geldiniz. Onlar mumyalamayı yapabilirken biz niye yapamıyoruz? O yüzden sizlere iyi seyirler, bana da şahane bir Mısır gezisi olsun. Hadi bakalım, başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Mısır ayağına hoş geldiniz. Bu sefer Mısır'ın artık Luxor kentindeki, size söz verdiğim gibi, ikinci bölümünü yapmak üzere Luxor kentinin en antik dedikleri o şehirleri kurdukları kralların, kraliçelerin mezarlarıyla ün salmış bir yerine getirdim sizleri. Sal dayı. Sürekli bir laf atıyor. Dünyanın Atatürk, yes. İşte adamım benim. Dünyanın en eski medeniyetlerinin bir tanesi olan Antik Mısır'ın peşine düştük. Önce Giza piramitleri, sonra Kaire'nin merkezi derken sizi Luxor'a getirmiştim. Bunların hepsini anlattım. O bölümlerimi izlemeden sakın Mısır planı yapmayın. Bu videoların hepsini izledikten sonra Mısır'a dair gezi anlamında rotalarınızı çıkaracaksınız çığlıklar altında. Bugünse dünyadaki en ünlü Firavunlar mezarının olduğu yere geldim. Kralların mezarlarını göreceğiz. Hatta bu Tutankamon'un dünyaca ünlü o Mısır, Antik Mısır'a dair birçok şeyi bilmemizi sağlayan mezarının olduğu yeri de göstereceğim size. Aynı zamanda kraliçelerin de hükümdar olduğunu kanıtlayan tapınakları da göstereceğim. Yani aslında Antik Mısır'da kadınlar da ülkeyi yönetiyormuş. Bunlara dair bütün detayları öğreneceksiniz. Hem görsel hem bilgi anlamında, çünkü bu sefer bir rehberle geziyorum. Artık tam anlamıyla Mısır'a dair sorularımı sorabilmek için. O yüzden sizlere iyi seyirler, bana da şahane bir Mısır gezisi olsun. Hadi bakalım, başlıyoruz. Her ne kadar Mısır deyince Giza piramitlerini bilsek de aslında hikayenin başladığı yerdeyiz. Ülkenin güneyindeyiz. Burası Luxor kenti. Şu anda günümüzde 200 bin kişinin yaşadığı, Sudan sınırına yakın bir kent. Antik Mısır egemenliğinin mezarlarının bulunduğu, en büyük tapınakların yapıldığı, öyle ki dünyanın en yüksek kuleleri olan ikinci tapınağı burada. Birincisi Angkor Wat, Kamboçya'daki. Onu önceki bölümde size göstermiştim. İşte bu mabetleri 5000 yıl önce yapmayı başarmış dönemin en medeni, aynı zamanda olan toplumu. Bugün buraya geldiğimizde ilk başta size şu kayalarla, görüyorsunuz, içine yapılmış yeri göstereceğim. Her yer bu şekilde arkadaşlar. Ağaç mağaç hiçbir şey yok. Buraların arkasında çöller başlıyor. Şu aşağısı da Nil Nehri. Şimdi ilk geldiğimiz yer Hatshepsut. Tam söyleyemiyorum, yani söylemesi de zor. Tapınağı, hanımefendinin kim olduğunu tapınağı gezerek anlatacağım. Bilete de 440 vereceğiz. Yani yaklaşık olarak 8 dolarlık bir giriş ücreti var. Hadi bakalım. Biri daha Türkiye'denim dediğimde yavaş yavaş Hasan Şaş derse gerçekten yokmuş. Yani anlayacağınız, buraya kim Hasan Şaş'ı öğretti, niye öğretti hiçbir fikrim yok. Her yerde bunu duyuyorsunuz. Şimdi tapınak şurada dağın içerisinde yapılmış vaziyette, görüyorsunuz. Yürümeyelim diye buradaki buggy'lerle gideceğiz. Bundan sonrasını katırlarla devam. Ahmet bugünkü rehberimiz. Hi Ahmet, welcome to our channel. Today I think we are gonna get in the deep down of ancient Egyptians, huh? Right. We will try our best to transfer all the informations that we have today. Abi bu dünyadaki Antik Mısır'daki
ilk kadın hükümdarın yaptırdığı tapınak. Hatshepsut Tapınağı. Öyle ki bazen böyle halk bilsin, görsün diye takma sakal bile takarmış. Aslında kadın olduklarını bilirlermiş ama kutsal olduğu için o dönemlerde sakal taktıklarında Tanrı'ya benzediklerini düşünüyorlar. Bir şey yapamazmış halk ve 20 küsür senede ülkeyi yönetmiş. Burası da işte Antik Mısır'da dünyada en çok ses getiren tapınaklardan bir tanesi olarak biliniyor ve buraya geldiğinizde hani görmezseniz tabiri caizse boşa gelmişsiniz denecek yer. Böyle bir dağların eteğine kurulmuş. Bakın hiçbir şey yok. Tapınağın girişi burada. İçeride de kraliçenin heykeli varmış. Onu da görebileceğiz ama çok iyi korunmuş. Gerçekten ilk izlenimim harika. Şimdi burası restore edilmiş bir tapınak. O zamanlar tabi düşünsenize o dönemin şartlarında bir kadınsınız, kral oluyorsunuz. Aslında kardeşi, küçük olan bir kardeşi var. O sakat oluyor. Sonra o önceki babasının başka bir kadından çocuğu oluyor. Ama bu Hatshepsut onu egale ediyor. Diyor ki başa ben geçeceğim. Kadınsın diyorlar. Takıyor sakalını. Antik Mısır'daki o kutsallığını ve önemini göstermek için. Ondan sonra ülkenin hükümdarı oluyor. Sonra o öldükten sonra özellikle 2. Ramses zamanında bu adamı çok duyacaksınız. Bütün bu tapınağı yıkıyorlar. Neden biliyor musunuz? Bizim diyorlar bir kadın hükümdarımız olamaz. Yıkın neyi varsa diyorlar. Burası yıkılıyor ama akabinde restore edilmiş halini görüyoruz şu anda günümüzde. Ne yazık ki o dönemlerde de nedir kardeşim bu kadınların çektiği dediğinizi duyar gibiyim. Ama bahsettiğimiz yıllar milattan önce 1400'ler, yani 3500 yıl önceki şartlara göre düşünürseniz ki anlattığım her şeyi şöyle bakın. Tarih dönemin şartlarına göre yorumlanmalıdır. Günümüze göre değil. O yüzden böyle çok aykırı şeyler benden bugün duyuyor olacaksınız. Güzel mi? Güzel, farklı. Ama benim size bir önceki bölümde gösterdiğim tapınakların yanından dahi geçemez. Şöyle bir şey varmış. O kraliçenin, kralın ismi yazarmış şu kolonlarda. Hepsini sonrakiler kaldırtmış, görüyor musunuz? Şurada yazmıyor. Bir tek şu kalmış. Buradan anlamışlar. Tarihi okuyanlar da. Şimdi içeriye girdiğinizde de sizi yine önceki Karnak ve Luxor tapınaklarındaki gibi renkli motifler, hieroglifler karşılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki madem kadındı, halk buna nasıl inandı? Gel de kanıtla kadın olmadan diye düşünebilirsiniz sonuçta. Tipinden de anlarsınız. Din adamlarını kullanıyorlar. Din adamları diyor ki ben gördüm diye, erkek diyor. Sonra bir anda söylentiler durmaya başlayabiliyor. Bunu 5000 yıl önceki tarih olarak baktığınızda buna göre yargılarsanız zaten hak verirsiniz. Ya bizim günümüzde bile yanmaz, cehennemde yanmaz battaniye satılıyor. Düşünsenize 5000 sene önce adamları nasıl kandırabilirler? O yüzden bu dini çok iyi bir şekilde manipüle edip Tanrı'nın onun çocuğu olduğuna kadar bu din adamları yaymaya başladılar. Halk arasında ve halk da buna inanıyor. Din konusunda söyleyecek çok güzel yorumlarım var da her zaman her yerde her doğru söylenmiyor. Dünyaya gezdikçe dinler, farklı kültürleri çok iyi anlıyorsunuz. Her şeyden öte empati yapıp yargılarken birazcık daha dikkat ediyorsunuz abi. Her şey mümkün. Bu din konularını özellikle Budizm'de, Şintoizm'de, Taoizm'de hepsinde sizlere anlatmıştım. Bir de bu Antik Mısır tarafından görmüş olalım. Şimdi tapınağın en üst katına doğru çıkıyorum. Sizi Hatshepsut'un bu şekilde heykelleri karşılıyor. Burası da ana salon kısmı, oraya doğru gireceğim şimdi. Abi şöyle içeriye girdiğinizde bakın göstereyim ekranlarınızın başında. Siz de çayınızı, çekirdeğinizi izlerken bu yolculuğuma yine her yerdeki gibi ortak olun. Yani gerçekten akıl alacak gibi değil. Bunları yapabilmeleri. İçeride ne varmış? Bir de içeriye bakalım. Size sonra bir şey anlatacağım. Yeni öğrendim. Bak girişte yine kabartmalar ve hieroglifler karşılıyor. Ama çoğu şeyi talan etmişler ya. Sökülmüş. Buradakiler çok ayakta kalamamış. Burası tapınak ve mezarlar bölgesi. Nil Nehri şuradan akıyor. Karşıda da şehir varmış. Diyeceksiniz ki bu adamlar neden bu şehirde yaşıyordu? Yukarıda da Giza'da piramitler vardı. Burada da ayrı bir kent var. Niye? Hadi gelin anlatayım. Aslında yukarıdaki Kuzey Krallığın olduğu yerde, yani ülkeyi bir normal sınırlar dahilinde tek düşünün.
Ama krallıklar yer değiştirebiliyormuş. İlki Memphis'teymiş mesela. Sonra Giza'ya gelmişler. Bu gittikleri yerlerde de ilk mesela piramidi Sakkara'da yapmışlar. Yukarıdaki krallığın merkezi olduğu dönemlerde. Sonra 500 sene sonra Luxor'a taşınıyorlar. Yani burada ayrı bir krallık yok. Yine aynı antik Mısır uygarlığının konum değiştirmiş halini görüyorsunuz. Ve o dönemde bütün ölen herkes mumyalanıyormuş, biliyor musunuz? Mesela şu dağların içlerinde de bir dünya mezar görebiliyor musunuz? Mağaraların içlerinde. Yani ben mumyalamayı sadece kral ve kraliçe için yapıyorlar sanıyordum. Halk için de yapılıyormuş. Ama günümüzde o günlerden eserleri gömüldükleri zaman kıyafetleri günlük hayatta kullandıkları ya da öldükten sonra gidecekleri yere ne götürmelerini istiyorlarsa yanlarına koydukları şeyler kalmamış. Daha çok buraya krallar ve kraliçelerin mezarlarının olduğu yerlerdeki eserler, altınlar, günlük hayatında kullandığı eşyaları, öldükten sonra ihtiyacı olabileceğini düşündükleri şeyler kalmış. Çünkü çok daha iyi bir şekilde mumyalandıkları için. Ve ilk piramidi de mesela Sakkara'da yapıyorlar. Ben size onu da göstermiştim. Gize'ye yakın bir yerde. Hatta Netflix'te bunun belgeseli var. Kesinlikle izleyin. Sonra diyorlar ki hatta bunun da öncesinde ilk toprağın altına gömüyorlar ama köpekler kazıp bedenleri yiyor. Sonra diyorlar ki farklı bir şey yapacağız. Önce bir zemin atıyorlar, sonra mezarı yükseğe koyuyorlar. Sonra o dönemlerde de bu işin uzmanı bir abi diyor ki ben bunun da şeklini beğenmedim, daha güzel bir şey yapalım diyor. Ve piramitleri böyle yapmaya başlıyorlar. Kat kat, 6 kat şeklinde ilk piramidi yapıyorlar. Sonra tabii yıllar geçtikçe bu bahsettiğim 2000 yıl kadar piramitleri yapmaya karar veriyorlar. Ve piramitler aslında 3 tane görünse de ana böyle uzaktan baktığınızda yüzlerce piramit aslında o bölgeye kuruyorlar. Buralarda da vardır belki kassalar çıkar. Ama sonuçta binlerce yıl önceki izlere baktığınızda buralarda bulamamışlar. Hala gün yüzüne çıkmamış. Hepsi de oradaymış. Sonra da buraya taşındıklarında da gelmişler. Karşıya kenti kurmuşlar. Buralara da krallar ve kraliçelerin mezarlıklarını bir vadinin içerisinde oluşturdukları için, kurdukları için en kutsal dini mabetlerini de yine bu bölgeye kurmaya başlamışlar. Derya, deniz anlayacağınız. Güzeldi. Yani geldiğinizde görülebilir mi? Tabii ki görmek gerekir. Zaten hepsi birbirine çok yakın. Yani hikayesi de farklı. Yavaş yavaş. Yani Allah aşkına artık demeyin Hasan Şaş falan. Vallahi caydım. Ondan sonra burada tabii daha çok harika eserlerin olduğu yapılar var. Şimdi bu asıl kralların vadisi olarak bilinen yere doğru gidiyoruz. What are you selling? T-shirt ha? Bu da I see. Bu yani adam kibardı. Peşinden gelmedi. Burada gördüğünüz şey bir aslında Mısır'ın özeti. Sokakta yürürken her şeyi böyle yolun ortasında ellerinde satmaya çalışıyorlar böyle bakın. Ne ararsanız var bu arada ya. Kıyafetim bitti, orada bulabilir miyim diye düşünmeyin. Fazla var ve çok ucuz. Yani burası kesinlikle Türkiye'den %30, bazı şeylerde 40-50 daha uygun arkadaşlar. İnanamadım ben. Yani para bitmiyor burada harca. Şimdi vadiye doğru gidiyoruz böyle bakın. Çorak arazilerden bir hiçliğin ortasında. Şu ana kadar her şey çok güzel gitti. Ülkeyi anladım. Size ekonomisini, işte şu andaki bulunduğu duruma kadar her şeyi anlattım. Buraya geldik, buradaki yeni kenti keşfetmeye başladık. Ama bir şeye hiç detaylı girmedik. Mumyalama. Mumyalamayı nasıl yapıyorlardı? İşte birazdan size bunu da anlatacağım. Aa bak, dağların ortasında bir vadiye geldik. Her yerde otobüsler var, görüyor musunuz? İnanılmaz bir turizm var. Özellikle önceki videoda söyledim ya, Çinli akını var. Nereden duydunuz? Dünyanın her yerindesiniz be kardeşim. Şimdi bunlar bugün günlerden pazartesi turlara katılıyorlar. Gemi turlarına katılıyorlar. Asfan'a giden böyle tekneler var demiştim ya size. Bir daha sırf bunu yapmak için geleceğim. İçimde ukde kaldı çünkü küçücük kırsal köylerden geçiyormuş. Bu tecrübeyi yaşamak istiyorum. Genelde de gidiş 5 gün, dönüş 3 gün sürüyormuş. Çünkü giderken akıntıya karşı, dönerken de akıntıyla beraber geliyorsunuz. Nil Nehri, yine söylüyorum, güneyden kuzeye doğru akan tek nehir. Kuzey yarımküredeki, hatta dünyadaki de olabilir. O yüzden bu turu yaparsanız böyle bir planlama yapabilirsiniz. Bu rota benim için de ukde olarak kaldı, yapmak istiyorum. Hani zamanınız olursa hiç acımadan bu plana dahil edin. Asfan'a kadar gidin, Sudan'a kadar gidin. Hepsini ben anlatacağım size zaten, merak etmeyin. Bu videoların hepsini izledikten sonra zaten Mısır'ı bayağı biliyor olacaksınız. Krallar Vadisi'ne hoş geldik. Çok güzel dükkanlar kurmuşlar burada da.
Vadinin girişine geldik. YouTuber. YouTuber. I love you. Air conditioner bands. Air conditioner. Air conditioner. How does it get the electric? Electric? No, it's No not electric. natural. No electric, Natural. no battery, natural. 700 Egyptian. But normal price, normal price. I live in Egypt. You live? Where do you live? Cairo. Cairo. Okay, 400. I'll see you later. Okay. Take care. What's your name? Deniz. Dennis? Yes. Ahmed. Ahmet. Please to Nice meet to meet you. you. Selamünaleyküm. Wa alaikum salam habibi ya Habibi, madam. eyvallah. Gördün mü? Böyle direkt fiyattan farkı anlarsınız. Hani fiyatı en son sen söylüyorsun. İşte böyle bir yerdeyiz. Şu an şuradayız. 63 farklı yerde 63 farklı firavunun mezarını gezeceğiz. Bakın bu kadar büyük bir araziye kurmuşlar sırf firavunların mezarları için. Buranın girişine 750 veriyorsun. 15 dolar falan. Burada 60 küsür tane mezar var ama bunların 3 tanesine ana olarak girebileceksiniz. Diğerlerine ekstra böyle işte 200-400 mezarına göre değişiyor. Verip girebiliyorsunuz. Şimdi ben rehber ne derse onu yapmak zorundayım. Çünkü ben ona güvendim. Çünkü İngilizcesi falan değil. Bilgisi de bayağı iyi adamın. Böyle nokta atışı yerlere gidelim. 20 Egyptian pound ödedik. Buggy'ye bineceğiz. Buggy'lerle buradan artık vadinin içine doğru gireceğiz. Hadi bakalım. Evet şimdi arkadaşlar bir firavunun peşine düştük. Gidiyoruz. Böyle keyifliymiş. Bunu iyi düşünmüşler ha. Diğer türlü sıcakta yanarsın. Konforlu. 1 dolar bile vermiyorsun. Seni gideceğin yere götürüyor. İlkine geldik. Şimdi mumyalamadan başlayalım. Mumyalamayı nasıl yapıyorlarmış biliyor musunuz? İnsanlar öldükten sonra bir sonraki hayatta yeniden bedeni canlanacağını düşündükleri için iç organlarını çıkartıyorlarmış. 40 küsür gün boyunca bu organları böyle kaplara koyuyorlarmış. Tabi tuzlama, baharatlama farklı taktikleri pek tabii ki var. Sonra bedeni de aynı şekilde hazırlayıp sarmaya başlıyorlarmış. Günümüzde de bu mezarların içerisinde mumyaları bulurken kapların içerisinde organları da bulmuşlar. Kalptir, midedir, ciğerdir artık ne varsa. Bu yüzyılda herkesin tartıştığı bir şey var. Onlar mumyalamayı yapabilirken biz niye yapamıyoruz? Aslında günümüzde mumyalamayı yaptığını düşünen üniversiteler var mesela. Rehber bir örnek verdi. Manchester Üniversitesi dedi az önce. Bir de Amerika'da bir organizasyon varmış. Ama bir şeyin yapıldığını kanıtlayabilmeniz için doğruluğunu zamana ihtiyacınız var. Yani bu mumyalamanın başarılı olduğunu ne zaman anladık? Biz 5000 sene önce hala bedenler vardı çünkü. Hani ben yaptım 3 sene durdu bak bir şey olmadı bozuldu. Ya rakı mı bu? Evde yapılacak bir şey. O yüzden. Ya da reçel mi yapıyorsun kardeşim yani? Bu kadar kolay mı bunu hemen anlatmak diye düşünebilirsiniz. Ama süreç bu şekildeymiş. İşte o mumyaların da en iyi örneklerini bu kral mezarlarında bulabiliyorsunuz. Çünkü paraları zamanla çok olduğu için en iyisini yaptırıyorlarmış. Hatta buradaki en ünlüsü de Tutankamun. Şimdi Tutankamun'un mezarı güzel değil. Tutankamun'un geride bıraktığı eserler güzel. Çünkü kırılmamış, talan edilmemiş. En iyi korunmuş kral mezarlarından bir tanesi. İçerik anlamında. Ama ben size Kahire'de göstermiştim müzede. O yüzden burada birazcık da eleme usulü gideceğiz. İlkine geldik. Böyle bir ortamdayız bakın. Hiçliğin ortasında. Diyeceksin kralsın. Gitsene şöyle daha sulak yerlere. Daha böyle yeşil yerlere. Havası güzel. Yap orada işte mezarını. When you go inside, the first thing you will see to the right side, there will be some graffiti, which were made by the early Christians who were hiding inside the tomb. After that, you'll find some of the scenes which belong to what we are calling Book of the Dead, Book of the Gates, Book of the Earth, Book of the Sky. And each king liked to go and pick up some of the chapters which he would like to have inside his tomb. O kadar güzel ki yani dışarıda hiçbir şey anlamıyorsunuz. İçeriye girdiğinizde bambaşka bir dünya gibi. Şuraya bak. Burada elimde bir GoPro ile arkadaşlar çok güzel görmeniz lazım diyerek size bunun güzelliğini anlatmak istemiyorum. Canlısı ve bunun içinde olmak, hani satır satır görmek, şaşkınlık uyandıracak kadar iyi. Bunu bir kayanın üstüne nizami bir şekilde tek parça halinde nasıl 5000 sene önce yaptınız be kardeşim demekten yoruldum. Çok çok başarılı. Bu şekilde mezarın etrafında dolaşıyorsunuz. Odayı gösteriyorlar size ama böyle uzun kalamıyorsunuz. Hızlı hızlı ilerlemeniz gerekiyor. Duvarlardaki motifler, yaşamdan kesitler, her şey
Harika. Şu odası çok güzel bak dur. Konuşmak yoktu. Acaba ne var? Hızlı geçin diyor. Chamber. Chamber. Chamber Paradise. Chamber in Paradise. Kamerayı ver diyor. Para istiyor çünkü. Ver kamerayı diyor. Para istiyor. Ya bu hani sana bana gelince yasak. Kendileri çekeceği zaman para verirsen imkansız hiçbir şey yok burada. Ulan burada da para istemezsin. Yazıklar olsun ya. O kadar güzeldi ki hayatımda gördüğüm en iyi antik mezarlardan bir tanesi diyebilirim. Odaya girerken o motiflerin hepsini görerek gidiyorsunuz ve çok iyi korunmuş. İçerisinin o mezarın olduğu yere girdiğinizde böyle nereye bakacağınızı şaşırıyorsunuz. Tavan ayrı, freskler ayrı. Harikaydı. Gerçekten yani şu an daha vadiye girer girmez beni büyüledi. Çok beğendim. Yani rehberin dediği kadar da var. En güzellerini gezdireceğiz dedi. İyi başladık. Vadiyi keşfe devam. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar mezar yapıldı. Bunu halk mı yaptı yoksa krallar mı? Tabii ki krallar yaptı. Daha yaşarken mezarını yaptırırmış bir kral seçildiğinde. Öyle ki duvarlarda yazan her şeyi de kendi istediği şekilde yazdırırmış. Ne kadar adaletli değil mi? Asla baskı yok. Ondan sonra buradaki işte bütün krallar da kendi istekleri dahilinde mezarlarını kafalarına göre yaptırıyorlarmış. Kimi çok derin, kimi çok kısa, kimi çok güzel, kiminde de hiçbir şey yok. O yüzden biz işlerindeki en ünlüleri geziyoruz. Ramsey 4'tü galiba. İşte Ramsey 1, Ramsey 3, Ramsey 4'ü gezeceğiz. Toplamda bu üçlü en güzeli. Bir iki tanesinde para verip gireceğiz. Onları da size gösteririm. En iyileri bunlarmış. En azından duvardaki işlemeler ve mezarın tasarımı olarak. Sıraya girdik. Etrafta bir şey göstermiyorum. Etrafta hiçbir şey yok çünkü. Bakın. Çorak araziler. Şurada bir kafe var. Musarsanız bir şeyler alabilirsiniz diye. Buraya aşağıda bizi bırakmışlardı. Yürüyerek gelebiliyorsunuz. Şimdi mezarımıza girelim. Hapishaneye giriyormuşum gibi hissettim bunda. Bu arada bu biletlerinizi atmayacaksınız. Her girdiğiniz yerde böyle delik açıyorlar. Burada da şimdi ikinciyi açacaklar. Al abicim aç deliğimizi. Thank you. Bu da çok güzelmiş. Aa böyle dedi. Hieroglifleri ve kabartmaları daha az belli oluyor diğerine göre. Bunun tavanları daha güzel. Bakar mısınız işlemelere? Ya hepsi o kadar ölümden korkuyorlarmış ki. Yani korkularından böyle her şey mükemmel, kusursuz olsun ki sonraki hayatım garanti olsun korkusuyla yaşamışlar. Yani şu mezara ölüme ayırdıkları zamanı bilime ayırsalarmış muhtemelen çok daha hızlı bir şekilde yüzyıllar kat edebilirlermiş. Burada en azından bak cam koruma alanları yapmışlar dokunulmasın diye, helal olsun. Bak diğerinde bu yoktu ve herkes dokunmaya çalışıyor. Dokununca da yıpranır yani bu zamanla. Şu da kedibaş tanrısı. Şurada yılanları görüyorsunuz ya, bu yılanlar ölümden sonraki günahları temsil ediyor. Yani diyor ki kötülük yaparsan öldükten sonra seni yaptığın kötülük kadar yılan sokacak. Bu mesajları da bu yılanlarla veriyorlarmış. O yüzden mezara yaklaştıkça yılanlar artmaya başladı. Hatta 3 başlı yılanlar çıktı bak. Hepsinin bir mesajı var işte. Bu apayrı bir dil bilimi. Okursanız, araştırırsanız en azından ne anlama geldiğini bilerek gezebilirsiniz. Ama çok zaman ayırmanız lazım. Şöyle bir yoldan içeriye girdik. Daha da aşağı iniyoruz. Daha mezara ulaşamadık ya. İnin bitmiyor. İlki çok daha güzeldi. Bir de üçüncüsünü görelim bakalım. Şimdi Ramses 1'e geldik. Ve insan buralarda gezerken şunu hissediyor. Düşünsenize bu yollardan 5000 sene önce bunları yaptırtan adamlar yürüdü. Biz de kendimizi işte bir halt sanıyoruz. Hani ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz ya egolarımızla. Ne Karunlar ne Firavunlar geçmiş. Sen kimsin ya? Seni harcar dünya. Tabiri caizse diyorlar ya. Haklılar. O yüzden keyifli, mutlu, egosuz, katma değerli yaşamak lazım. Bu daha böyle aşağıya doğru
30 küsür metre inmeniz gereken bir mezar. Bakın fark ediyorsunuz. Diğerlerine düz gidiyorduk. Sonra aşağı iniyorduk. Bakalım bu nasıl görünüyormuş. Ramses 1. Ramses 1. Is he here? No ticket. No ticket. Okay, last one. Finish. 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 Where from? Türkiye. Yavaş yavaş. Hasan Şaş. Abi aman sen de söylemesen şaşıracaktım. Çünkü eksiklik vardı. İçerisi sıcak olur diye böyle karton veriyorlar. Kendinizi yerleyin diye. Hasan Şaş diyerek aşağı iniyorsun. Bunun girişinde gördüğünüz gibi pek bir şey yok. Zaten öyle demişti rehber. Hep talan edilmiş. Asıl aşağısı çok güzelmiş. Direkt iniliyormuş aşağıya. Çok zor değilmiş. Mezarı bu. Duvarda da. Ha, bu da güzelmiş bak. Hareketleri, kabartmaları görüyorsun. Bunu hiç beğenmedim. Bir de girerken yelpaze verdi ya. Çıkarken para istiyorlar. Bak burada size Mısır'ın her yerinde bedavaya nefes var deseler inanmayın. O da paralıdır. Bir şey isterler. Birçok blogger zaten hayatında bu kadar arsız esnafların olduğu yer görmedim yazmış, Türkler bile. %100 haklı. Bu konuda yine söylüyorum, buna hazır gelin. Sıradaki gelsin. Şimdi hava biraz sıcaklaşmaya başladı. Böyle bir kafe var. İçeride abur cuburdur, çaydır, kahvedir alabiliyorsunuz. Şöyle çay ve KitKat keyfi yapıyoruz. Birazdan son güzellerinden bir tane kaldı. Onu da ziyaret edeceğim. Güzel yani, geldiğime değdi. Öneririm, keyfi de. Görmek de lazım. Bir de rehberle gezmek çok daha iyi oldu. En azından hikayeyi anlayarak gidiyorum şu anda. Size de aktarmam daha kolay oluyor ama bence hala yolun yarısındayız. Biraz enerjiyi alayım, diğer yarısını aktarmaya başlayacağım. İşte ekstra para ödeyerek girilen en iyilerinden dediği rehberin buna gidiyorum. Ramses 5 ile 6. Beklentim çok yüksek, tavanı harika diyor. Hadi bakalım nasılmış. İçerisi de böyle görünüyormuş. Hadi. Bu çok iyi arkadaşlar. Bakar mısınız? Özellikle tavan kısmı boydan boya gidiyormuş. Böyle yılanları göre göre, demiştim ya, yılanlar kötülüğü sembolize ediyor. Aşağıdaki tünelin sonuna kadar ilerleyeceğiz. Ben bunu çok beğendim. Paralı olduğu için de daha sakin. Vay. Abi nasıl yaptınız demekten gerçekten ben yoruldum. Aşağılara doğru inmeye devam ediyorum şu anda. Yukarıda bakın yine kör olurcasına işlemişler. Devam. Aşağıya indiğinizde mezarlarını görüyorsunuz ama tabii kırık dökük kalmış artık. Şurada yüzü var yine. Ama en güzeli buranın tepedeki işlemeler. O kadar... Sorry? No liqa. Liqa no. Ha, okay. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Orayı da bitirdik. Çok güzeldi. Gelmişken kesinlikle gerçekten görülmesi gerekiyormuş. Böyle bir yolum. Burada böyle tuğladan, kerpiçten evlerde yaşıyorlar. Hiçbir şey yok. Baksanıza. How are you? Good. Selamun aleyküm. What are you doing? Cleaning the rope. Washing, eh? You're living here? Yeah. You live here? Restaurant? Okay, see you. Bye bye. Just $1 mı? But first you need to work and then you should deserve the money. Abi çocukken paraya böyle alıştırıyorlar. Her selamda ya bir gelenek olmuş. Eleştirmekten sıkıldım artık bu konuda. İnsanlara sanki çok normal bir şeymiş gibi yüzyıllardır bence bunu anlatıyorlar. Turist eşittir para. Bakın aslında hiçbir şey yok burada, görüyor musunuz? Şehrin merkezinden zaten dün gördüğüm dağ buydu. Arka tarafı da vadiydi. Önünde de böyle hiçbir şeyin olmadığı küçük köyler var. Ama krallar zamanında buralarda yaşarmış. Devasa kentlermiş sonuçta. Zamanla terk edilmiş. Tabi siz şu anda aslında hikayeyi birbirine bağlarsak piramit kısmını hiç görmedik dedim ya. Onlar daha önceki antik Mısır krallarının
gömüldükleri yerlermiş. Sonra piramitleri bırakmışlar, buraya gelmişler. Burada da mezarları kurmuşlar. Şimdi bir restorana geldik. Burada restoran, yeme içme standartları çok düşük. Google'la kafe yazdığınızda bile birçok yer çıkmıyor. Yani o kadar kötü ki kafeler falan. O yüzden beklentilerinizi düşük tutacaksınız. Şu anda da buradaki bir köy evinde restorana geldik. Yani standart bir Mısır ortamını görüyorsunuz. Her şey yine toz ve toprak içinde. İnşallah yemek lezzetli olur. Yani fasulye gördüm. Güveçte. Onu yesek yeter. Şöyle içine bir bakalım mı evin? Selamünaleyküm. Welcome. Thank you. Hello. Böyle bir yer. Abi işte bu kadar derme çatma her şey. Bir videomda size söylemiştim. Bu arada Instagram'dan takip edin. Orada bir dünya storyler geliyor. Şu bir hayalin peşinde hesabımda. Hatta birçoğunuz böyle evde televizyonlarınızın başında hafta sonu kahvaltı yaparken paylaşıyorsunuz. Orada da yine paylaşırsanız mutlu olurum. Takipte edin. Çünkü gezi Reels'ları paylaşacağım hızlandırılmış. Çok işinize yarar Mısır planı konusunda. Bir videomda size bir şey söylemiştim. Burası beklentilerinizi olabildikçe düşük tutacağınız bir destinasyon diye. 5 yıldızlı otele gittiğinizde çoğu yerde aslında bizim standartlarımızda 3-4 yıldızlı eski. Asıl güzellerini size Şarm'la Hurghada'da göstereceğim. Onları da sonraki bölümde izleyeceksiniz. Hepsi bende, rahat olun. Hadi afiyet olsun, yemek geliyor. Bak şurada salata var. Burada bildiğiniz tavuk var, fıstık gibi kokuyor. Ya fasulye getirirler, şuraya baksanıza. Güveçte. Bir yandan da pilav. Şurada tahin var, ekmek var. Daha ne olsun? Ne olsun biliyor musun? Lütfen lezzetli olsun. Görüntü çok güzel. Lezzet de iyi çıkarsa bugün bizden kralı yok. Abi nasıl görünüyor? Dünyanın hiçbir ülkesinde iyi pilav yemedim bizdekilerden sonra. Şöyle bir pilav geldi. Pilav çok kötü. Pilavda var ya, zift tadı var. Tabağın dibinden geliyor resmen. Allah'ım lütfen fasulye güzel olsun. Başka hiçbir beklentim yok. Fasulye yiyorum. Bak ya. Fasulye harika. Vallahi bak. Şu fasulye şu an var ya, Afrika'da yiyebileceğin en iyi fasulye. Çölün ortasında. Burada benden alan şey şu tavuk olmuştu, bakalım nasılmış. Vallahi tavuk da güzel ya. Tavuk iyi. Değil mi? Hı hı. Afiyet olsun. Aç kalmayacağız. Günün en güzel anı. Bakın arkadaşlar, burada çayı şöyle içiyorlar. Bardağınız bu şekilde. Büyük böyle su bardağı gibi düşünün. Her yerde avuç avuç şeker kullanıyorlar. Şekere bayılıyorlar. Ve her yerde de şeker kamışları üretiyorlar. Özellikle Nil Nehri etrafında. Ve şu çıkarttığım içinde bir nane var. Bu naneyle birlikte içiyorlar. Bu çaya da aslında tozumsu çay diyorlar. Sebebi de şu. İçinde bakın, görüyor musunuz? Tane tane böyle toz şeklinde şeyleri var. Parçacıkları var. Ve biz size tapınakları anlattık. Bir önceki müzede götürdüm. İşte müzeleri anlattım, Mısırlıları anlattım, mumyaları anlattım da bu adamlar aptal mıydı? Yani sadece gittiler de bu şehirleri mi kurdular ya da sadece tapınak mı kurdular, sadece mezar mı kurdular? Hayır. Tıpta çok iyilerdi. Eğitimli insanlardı. Dünyanın en iyi astrolojisini, gökbilimini bu adamlar başlatmış. Dünya mesela düşünseniz ya, 5000 yıl önce yılın 365 günü olduğunu nereden biliyorlar? Çünkü gökleri çok iyi izliyorlardı. Her şeyi geçtik. Mısır piramitleri gibi devasa yapıları yaptılar. Nil Nehri'ni çok iyi kullandılar. Ticareti biliyorlardı. Antik kentlerde, geometride, sanatta zevkli adamlarmış. Görüyorsunuz zaten, her şey iyilerdi. Yani geçmişteki 5000 yıl önceki insanları gelişmemiş diye adlandıramayız. Şu anda o sohbeti yapıyoruz. Rehberimiz de Ahmet'le. Çünkü insan buraya geldiğinde sadece bir mezar değil, buradaki bir medeniyetin de hikayesini öğrenmek istiyor. Ben elimden geldikçe size bunu anlatıyorum ama gerçekten buralara gelecekseniz Antik Mısır'a dair izleyebildiğiniz kadar belgesel, film izleyin. Öyle gidip de Hollywood filmi, Mummy şey var ya, mumyanın dönüşü, hani böyle bir şey değil burası. Yani okuyabildiğiniz kadar da okumanızı öneririm. Çaylarımızı içiyoruz, sonra kaldığımız yerden devam. Adama şeyi anlayamadım. Suratımdaki şaşkınlığı görün istedim. O kadar şey yedik. $15 bile vermedik. Kişi başı $6 falan geliyor. Thank you. İnanabiliyor musunuz? Ben herhalde dedim bir 40-50 doları var diye düşünmüştüm. Gerçekten arkadaşlar, Mısır standartlar düşük ama şu ana kadar bu yıl içinde dünyada gittiğim en uygun ülkelerden bir tanesi oldu. Buradan ayrılıyoruz. Yine güzel şeyler öğrendim. Yolda anlatacağım onları da, birazcık nefes almaya çıkacağız. Ama son bir durak daha var. Onu da size göstermek istiyorum. Hadi gelin. Hadi gidelim, ev göreceğiz.
Şurada yaşayan birinin evini size göstereceğim. Bakın Mısır'da evler nasılmış. Selamun aleyküm. Can we come see your house? Sure, you are welcome. Selamun aleyküm. İçerisi böyle. Burası oturma odası. Televizyonları var. Duvarda ailelerinin fotoğrafları var. Who are they? Family? Family. Family. Grandfather? A grandfather, uncle. How many years has this house been here? Like In how many? 1990. 1990. What is the name of this village? Gurna. Gurna. Yes. You are running this restaurant? My family. Your family restaurant. Yes. Ah, this is your freezer. This is hall. This is yes. These are bedrooms, huh? Yes. And Three- toilets. Yes. Do you see any rain here? No. Not at all. No. Long time. No rain. No rain, and if we have rain, it's like a joke. 5 minutes. Why they choose this place especially? Why? Because there is no rain, Ah. and the tombs can stay with a light and the shiny color inside still long time. Ah, I No see rain, your point. no Thank water. you. Thank you Yeah. very much for your information. Thank you very much, Mama. Have a nice day. Bye bye. Burada televizyonları varmış. Oturma odasıymış. Bir standart Mısır'daki evi gördünüz. Thank you very much, brother. We appreciate that. welcome. Chicken? Tak. Evet. Tavuklar ve ördek yavruları burada besleyip you feed them here and you sell it there. Yes. Fresh, organic. Organic. Organik. Vallahi tam organik bu oluyor herhalde. Oğlunun eviymiş bak burası karşıdaki. Ama burada ayakkabıları çıkartıyoruz. Ah, it's modern, brother. Modern. Ah, and it's cold. Yes, because the doom. You see, Ah. doom house. You make it very nice. Always my hand. Çok güzel yapmış. Hepsini kendim yaptım diyor. Böyle yüksek tavanlı yapmış bak. Böyle şey hani hamamlarda olur ya Osmanlı'daki. Ya da işte camilerdeki böyle geniş o da tavanlar olur mesela. O da böyle yapmış. Bizim yeni gelin evlerine benziyor 70'ler 80'lerdeki. Burada yatak odaları var. Deniz. Aa, eko. Yes. Gel bak. Just in the Çok middle. fena eko yapıyor aynen. Yansıdı mı kulaklarına? Little bit. Yes. Geliyor değil mi? Çok güzel ev var. Thank you very much You're brother. welcome. We appreciate that. Bak ne güzel tatlı insanlar da var. Herkes açgözlü değil. Böyle güzel insanları sana gülüşünden, samimiyetinden belliydi adamın ya. O büyük kentlerdeki arsızlık gitti. Aynen bizim mantık ya. Daha içtenler kırsalda. Çok güzel bir aileydi. Çok beğendim. En azından buralara kadar gelmişken siz de evlerini görmüş oldunuz. Güzel insanlardı. Tamam, karnımız da doydu. Sohbet de tamamsa gidebiliriz. Şimdi buradaki diğer durağımıza geldik. Aslında ben sizi Kraliçeler Vadisi'ne de götürecektim. Ama Kraliçeler Vadisi'ndeki en önemli birkaç tane yapı şu anda bakıma alınmış. O yüzden gitmeye gerek yok dedi rehber. Ona güvendim her zamanki gibi. Bunlar da en ünlü heykellerden iki tanesi. Bakmayın buranın böyle küçük göründüğüne. Aslında zamanında arkada devasa bir tapınak bölgesi varmış. Ama depremlerle tamamen yerle bir olmuş. Sadece bu ikisi kalmış. İnsanlar da buraya gelip fotoğraf çektiriyorlar. Bak yüzümüzü bile parçalanmış. Sonra yeniden yapmışlar. Parça pinçik de olsa. Benim tarihi anlatma şeklim parça pinçik. Böyle bir fotoğraf çekip buradan ayrılacağız. Şimdi bir şeyler daha öğrendim. Yolda anlatacağım size biraz sonra. Bakın dağlardaydık. Oradaki kentleri gezdik. Mezarları falan gördük. Şimdi diğer yakasına geldik. Karşınızda dünyanın en uzun ikinci nehri Amazonlardan sonra Nil Nehri var. Bu teknelerle şimdi küçük bir nehir turu yapacağız. Bugüne kadar size ben bütün gittiğim yerleri anlattım. Ama yeni girişimimiz, yeni rehberlerimiz beni de gezdirinde yayınlandı arkadaşlar. Phuket, Bali, Dubai ki Mısır'da yazmayı planlıyorum. Muhtemelen yetişecek. Bunların hepsini beni de gezdirinde bizi destekleyerek alabilirsiniz. Çok emek verdik. Arkada harika bir yazılım ekibimiz var. Grafikler, bilgiler, sunum derken
çok da güzel birkaç video hazırladık içinde. Özellikle gezi rehberi arıyorsanız oradan gittiğim ülkelere bakın. Videoları da tabii ki anlatıyorum ben her şeyi ama burada size düzenli bir şekilde vermek hiç kolay değil. Orada bildiğiniz baştan aşağı bütün seyahatlerimin gezi rehberi olarak kartlarını göreceksiniz. Hem desteklemek için alabilirsiniz hem de bir yere gidecekseniz mesela Phuket'e, Bali'ye, Dubai'ye ki Roma, Paris, Amsterdam gibi yerler de gelecek. Oradan alabilirsiniz. Bütün soruların cevaplarını herhangi bir kaynağa neredeyse hiç ihtiyaç duymadan o kartlarda sizin için hazırladık. Detayları açıklamaya koyacağım. Oradan bakın. Çok işinize yarar. Bu zamana kadar giden herkes teşekkür etti. Ben de alanlara teşekkür ediyorum. Amacım dünyada gidemediğim her yere gitmek ve bunları inşallah aktarmak. Başka da bir derdim yok. Şu fani dünyada şu an için. Şimdi tekneye binelim. Birazcık da nehri gezelim artık. Buralara kadar gelmişken. Ben burayı pinlemişim zaten. Bir dakika. Is this restaurant El Kababi Luxury? Yes. This one. Okay. Ulan var ya kaynanam sevecek. Zaten ben burayı pinlemişim. Güzel bir restoran diye. Yolda da denk geldi. Canlı canlı gördünüz bak. Görüntüsünden belli zaten. Good. What? My name is Captain Cook. Kaptan Cook. Yes, come on. Pirates neydi? Pirates. Amerika diye bağırıyor arkadan ya. Ne Amerika'ymış kardeşim. Luxor Marina'ya hoş geldiniz. İşte şu Firavun'un ilk teknesiymiş. Şaka yapıyorum tabii ki. Buradan bu küçük teknelerle şimdi tur yapacağız. Şöyle bir aşağı yukarı getirip götürecek bizi. Bunlar yelkenli de oluyor bildiğim kadarıyla. Bak evet. Bu yelkenini falan açanlar da vardı. Akşam görmüştüm. Şunlar da bildiğiniz yüzen oteller gibi. Size sabah bahsetmiştim ya. Asvan'a kadar işte oralara güneyine kadar Sudan sınırına kadar gidebiliyorsunuz. Bu antik rotalardan birisi olarak biliniyor. Ben zaten bir daha gelirsem onu da yapacağım. İçimde ukde kaldı. Ki yine gelirim ben buralara. Beğendim yani. Kaptan, what's your name? Captain Cook. Kaptan Cook mu? Yes. You are from America? No. From Luxor. From Luxor. Why did they call you cook? Because every day I make it cook. Yeah, you make a cook. Pişirdiği için yemeklere cook diyorlarmış ondan dolayı. Selamun aleyküm. Hadi bakalım turumuz başlasın. What's your name? Fares. How old are you? 19. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ben anlamadım. İterek buraya kadar gelmiş olamayız. Çok iyi geldi çünkü. Limandan ayrıldık. Ulan diyorum bir gariplik var. Tekne bizim gitmiyor. Meğer yelkenle gidiyormuşuz. Şimdi tam açtılar. Az önce yavaş yavaş tıngır mıngır gidiyorduk ya. Dedim bir terslik var bu işte. Şimdi oldu. Hızlanmaya başlayacağız da. Dönüşte rüzgar çıkmazsa artık yüzerek. Okay, let's go. O da gidiyor. Abi baksanıza şöyle 3 katlı 4 katlı tekneler, güzel gemiler var. Bunların çatısında güneşlenebileceğiniz alanlara kadar düşünmüşler. Odalı ve kabinli oluyor işte bunu diyordum. Ya bunlarla asıl böyle tüm Nil Nehri'ni gezerek gitmek daha keyifli olurdu. Bugün anca bu kadar gelebildik. Bizim tekne şey çıktı, yelkenli çıktı. O yüzden pek ilerleyemiyoruz. Geri çekiliyoruz yani gerçekten ne desek anlatamıyoruz insanlara, yoruldum. Olsun buna da şükür. Ne diyelim. Az önce iddia ediyorum dünyanın en iğrenç tekne turunu yaptım. Teknede Galla var ya artık saçım başım iyi olacağım turlar konusunda. Abi bu kadar kötü olamazlar. Anlamıyorlar hiçbir şeyi bu konuda. Yani derdinizi anlatamıyorsunuz zaten dinlemiyor. Şimdi kahve içmeye geldik. Latte diyorum, sütlü mü diyor. Ya latte zaten sütlü kahve demek yani normalde. Sakin olacağım. Her şeyin çözümü var. Hiç sorun yok. Beni gel. Şimdi iğrenç bir turdu. Tur değildi. Tekneyle şöyle bir gezdik geldik arka tarafta. O kadar ha 200 metre gittik geri geldik. Bir kahve içip durmak istiyoruz. En azından bir dinlenelim. Sonra daha hızlısı var bunun. Hızlısıyla ben bir aşağı gidip yukarı gelmek istiyorum. Çünkü merak ediyorum orada insanlar ne yapıyor? Nil Nehri'nin etrafında neler var? Böyle canlı canlı görmek istiyorum. Öyle bir heyecan yaşadık. Anlayacağınız buradaki yelkenli teknelere sakın binmeyin. Bunu öğrenmiş olduk. Oturdum kahve içiyorum. Kendimi sakinleştirmek için Nil Nehri'ni izliyorum. Firavunların yaşadıkları yeri izliyorum. Ulan zamanındaki firavunlar bile var. Hep ego, güç, ihtiras. Hani insanoğlu kendi bir tek dünyaya, evrene gelmiş gibi düşünüyoruz ama kimler geldi, kimler geçti. Böyle bakınca o aklıma geldi. Yine işin sonunda hep güç ve para var. Mesela, dur bir kahvenin tadına bakayım. Burada bazı insanlarla konuşuyorum. Tabii ben her şeyi çekmiyorum size burada.
buradaki siyasiler o kadar baskıcı bir rejim var ki hani bir yerde çok polis askerin olmasının sebebi orası güvenli olduğu için değil. Güvensiz olduğu için ve baskı olduğu içindir. Burada onu iliklerinize kadar yaşıyorsunuz. Eğitim sisteminin çöp olduğunu söylüyor insanlar. Çünkü bunu istemiyorlar. Dünyadaki en kötü eğitim sistemlerinden bir tanesi burada. Girin araştırın göreceksiniz. İşlerine gelmiyor çünkü. Bir de sağlık konusunu sordum. Dedim Mısır'da insanlar hastanelere gidebiliyor mu? Ya da çocuklarınız bir üniversite okuyup doktor olursa kaç para kazanıyor diye. Devlet hastanesinde doktor 5000 Mısır parası kazanıyormuş. Yani 100 dolar falan. İnanabiliyor musunuz ya? Hani iyisi diyor 200 falan kazanır diyor. Anca diyor özel klinik açarlarsa para kazanabiliyorlarmış. Bu şartlarda diyor insanlar niye okusun ki, amaçları zaten okutmamak diyorlar. Hatta size bir şey daha söyleyeyim. Burada dedim toplum niye dedim isyan etmiyor bu eğitimsizliğe, bu pisliğe, bu zor gelişmiş durumlara. Dediler ki Amerika'ya laf atıyorlarmış fanatikler. İsrail'in oyunu, Amerika'nın oyunu, bizi geliştirmiyorlar diyorlarmış. Ya hatta bir tartışma yaşamışlar aralarında. Karı kocalar çok ayrılıyormuş ya mesela. Amerika yüzündenmiş. Ona bile inanıyorlar. Yani bir toplum inanmıyorsa, aslında sömürülüyorsa, kandırılıyorsa ve satın alma gücü, refahı çalınıyorsa hep Amerika'nın suçu gibi inandırılır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Dünyayı gezdikçe gelişmemiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde bu hikayeleri hep duyarsınız. Birazdan tekne turuna bineceğiz. Size onu göstereceğim ama Allah aşkına dünyanın neresinde? Bak böyle iskelenin kenarında, Nil Nehri'nin dibindeyiz. 2 kahve bir suya sadece 4 dolara verdim. $4. Only. Dünyanın en ucuz ülkesine hoş geldiniz. Vallahi daya dedi ki abi gel ben seni dedi doğruca düzgünce gezdireceğim. Ateşli dedi bana $10. Hatta 15 ver dedi, 2 saat dedi. Sana ait sürat motoru ayarlayacağım dedi. Güvendim. Hadi bakalım inşallah güzel yerler göreceğiz. Çünkü burada çok güzel köyler, mahalleler var biliyorum. Hani bunu ben buradan da görebiliyorum. Az önce kandırıldık. Bu sefer ben yandım siz yanmayın videosu olsun. Bize ait tekne. Yani 1 saat, 1,5 saatte gezdirecek. Nasıl $10 oluyor ben anlamıyorum. Vallahi algılarım bozuldu bu ülkede. Kazıklanıyor mu, normal mi değil mi hala kabul edemedim. Böyle çocuklar var, onlar işletiyor. Hadi bakalım başladık gidiyoruz. Gençlerle biraz daha hızlı gideceğiz. Şimdi nehrin karşısına geçtik. Şu adamlar, balıkçılar ağ atıyorlarmış. Normalde ama diyor bu olta mı atıyor? Tam göremiyorum, seçemedim buradan. Küçük teknelerle burada Nil Nehri'nde balık tutmaya çalışıyorlar. Şuradaki tekneler var ya, onlar da 6 günlük falan güneydeki antik kentlere gidiyor. O büyüklerle gitmeyin diyorlar daha çok. Çok karmaşık oluyormuş. Bunlar daha keyifliymiş. Birçok blogda da okumuştum bunu. Böyle akıntıya karşı gidiyoruz. Demiştim ya size yukarıdan yani güneyden aşağıya doğru akıyor. O yüzden tekneler dönüşte daha hızlı geliyorlar. Şimdi bak benim istediğim şey buydu. Burada insanların hayatlarını görüyorsunuz. Bak şurada çocuklar var, orada oynuyorlar. Burası komple yaz aylarında sular altında kalıyor. Nil Nehri taşıyor şuradaki otellerin olduğu yere kadar. Burada bir ada var. Banana Island diye. Onu görmeye geldim. Biraz şuralarda gezmek istiyorum. Bir de bu tarafını göstereyim size hadi. Aha geldik adaya. Banana Adası. Yavaş yavaş. Hasan Şaş demediğiniz için çocuklara fazladan bahşiş vereceğim artık. Hadi bakalım adamıza geldik. Burayı hep böyle yazmışlar da ne var çok merak ettim ya. Böyle yerleri gezmeyi çok seviyorum. Mesela tekneyle bir yere gitmek, oradaki insanların hayatlarını görmek bence gezilerin en çok katma değerli kısmı. Bir süre sonra bilgi tecrübe ederken insan sıkılıyor. Acık da göresim geliyor tabiri caizse. Banana Island'a geldik. Burası aslında tam ada gibi değil baksanıza. Tuk tuk falan var. Hi brother, selamun aleyküm. Burada yaşıyor insanlar. So they say here Banana Island because they produce banana, right? Only that is the island, only banana. Only banana here. Flower banana. Ha, bak kızlara bak turizm için. Hello. Ah, you're producing. Okay, first I will go there and then I will come back, okay? Go and come back. Thank you. Oğlum kız ne kadar güzel gözleri vardı maşallah. Buranın mevsimi bizim o Akdeniz iklimi gibi bakın portakal üretiyorlarmış. Ağaçları gösteriyor. Bilmiyor ki Fethiye'de bizde kralı var.
Ama portakalları, meyveleri falan, sebzeleri de çok lezzetli bu arada. Aa ya işte bunu yapmayın ya gariplerime. Ya bunu desteklemiyorum abi. Yazık günah bak. Maymunlar var, kafeslere koymuşlar. Geçelim bunu. Buraya da gitmişler bak. Bir tane timsah koymuşlar. Canlı 1,5 metre. Öyle duruyor. Selamünaleyküm. Bunları satıyorlarmış. Bak kızlar birkaç tane alalım. Tanesi $1'mış. Handmade. Kendileri yapıyorlarmış. How old are you? 10. 10. Here. 18. 8. yeah. See. Nice colors. حلو الملوكية. Okay, we want to buy 2. Bunlardan al birer tane verelim ya. Hediye parası vermiş olur. Seni destekleriz. Bak yemin ederim şu gezinin en huzurlu anı buydu. Bir kere sürekli gelip abi where are you from diyen yok. Bir şey satmaya çalışan yok. Hani bir anda sudan çıkacaklarmış gibi hissedip o kadar böyle başınız şişiyor ki gezerken. Şöyle bak sessiz açtık motorumuzu. Nil Nehri keyfi yapıyoruz. Bir yandan da çay yapıyor kardeşim. Thank you brother. Güzel çocuklar. Bu çocukları sevdim. Eğer buraya gelirseniz adamsın ya. Much better. Bak düşünüyor bak video çektiğim için. Çok inceler helal olsun. Bilinçli de çocuklar. Böyleleri her zaman desteklemek lazım gençleri. Keyfimiz yerinde şu anda. Mis gibi güneşi izleyerek gün batımı turu yapıyoruz. Uzun zaman sonra bu kadar güzel bir gün batımı anını yaşayıp yolculuk yapmamıştım. Böyle bir ülkede, bu kadar zor bir ülkede bile bunu yaşayabiliyormuşsunuz. Doğa iyi ki var. Çok güzeldi. Böyle ikinci kata çıktık. Çocuklarla seyir yaparak şimdi gidiyoruz. Artık geziyi bitireceğiz. Bu bence buradaki olmazsa olmazlardan da çok keyif aldım. Hani bir gün olur da gelirseniz kesinlikle öneriyorum. Bak bizim kaldığımız otel burası. Yarımada'daydık ya, ilk bölümde anlatmıştım size. Ben çok beğendim konumunu, her şeyini. Ya bunların hepsini zaten anlatacağım. Hem açıklamada hem de beni de gezdirdiğindeki kartlarda göreceksiniz. Çok iyiydi burası da. Ve en güzeli, tamam otelin içerisi böyle bir yarımadada, tabiat harika ama bunu da görmüş oldum. Bizi şimdi otele bırakacaklar. Çok güzel bir gündü yani, hem tarih hem tabiat hem şu gezi. İyi ki yapmışım. Abi kaldığımız otel böyle bir yerdeydi. Bak çocuklar bizi sağ olsunlar şurada bıraktılar. Şöyle bir manzarasını göstereyim. Bye bye. See you next year. Next year. Çok tatlı çocuklardı. Ortamımız da buydu. Güzel bir gün oldu ya her şeye rağmen. Çok keyifliydi. Otele gidip biraz dinlenirim, dolaşırım, biraz kendime gelirim. Bak hatta akşamüstü millet ne güzel gün batımını izleyerek şurada keyif yapıyor. Burası restoran kısmı. Kahvaltıyı, akşam yemeğini burada yiyebiliyorsun. Şurada akşam nargile içiyorlar daha çok. Bu da manzarasıydı. Ve artık günün sonuna hoş geldiniz hanımlar beyler. Ben Deniz Pehlivan. Artık benden bu kadar. Çok yorucu bir gündü. Gözlerimin altından da gördüğünüz üzere elimden geldikçe sizlere bu Luxor kentinin gezi rehberini yapmaya çalıştım. 2 bölüm şeklinde izlediniz. Muhtemelen açıklamaya bıraktığım bağlantılardan da bakarsanız bir playlist bırakacağım size. Mısır'ı baştan sona oradan izleyerek plan yapabilirsiniz. Bu çok işinize yarayacak. Harika bir yerde. Tarih kısmına bayıldım. Hikayeler çok iyiydi. Tabii ki benim de dilimin yettiği, bildiklerim çerçevesinde size aktarabildiklerim oldu. Yoksa burası derya deniz, yine söylüyorum. Araştırıp okuyup gelirseniz daha iyi gezersiniz. Bundan sonraki bölümde size artık deniz, kum, güneşiyle öne çıkan
Hurghada ve Sharm el Sheikh bölgelerine, kentlerine götüreceğim. Orada da yine kapsamlı vlogları izleyeceksiniz. Yine sabah erkenden bir araba ayarladım. Buradan 4 saatte de Hurghada'ya gideceğim. Onu da Hurghada bölümünde size aktarırım. Böylece bu ülkeden çıktığımda artık Mısır'ı sizler de oldukça iyi gezi anlamında biliyor olacaksınız. Bir sonraki bölüm Hurghada'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sevilon Unique sundu.